Selamlar, nasılsınız? Ben hiç iyi değilim. Bir takım gelişmeler oldu. Şu anda havaalanına gidiyorum. Şöyle bir yolda metroya doğru gidiyorum. Çok acil bir şekilde bir yere bilet aldım. Yani almak zorunda kaldım açıkçası. Tüm detaylar az sonra. Beni kaldır. 10 kilo rahatlığı bu arada ya gerçekten. Şimdi buradan gideceğiniz durağı seçiyorsunuz. Ona göre ücret çıkartıyor. Havaalanı bir kişi 15 bahtmış. Nerede? Buradan 20 bahtı veriyorum. Alsana aşko. Yok, jetonu veriyor. Şuradan da paramın üstünü alıyorum. 5 baht. Şöyle arkadaşlar jeton veriliyor. Bunu da böyle okutuyorsunuz, atmıyorsunuz. İnerken de turnikeye geri atıyorsunuz. Böyle arkadaşlar, buranın metro sistemi de kredi kartı da geçiyor burada. Yani Visa, Master kartınız varsa. Çok rüzgar var. Geldik arkadaşlar. Bir duraklı. Bu şekilde atıyorsunuz ve olay bitiyor. Şimdi uçağım saat 10.45'te. Çıkalım yukarıda oturalım hem. Bakalım. Açıldığında da bagajımızı veririz. Gerçekten şu havaalanını o kadar iyi öğrendim ki. Yani bir şey sormak isterseniz bana sorabilirsiniz. Ne nerede? Bir tık daha pahalı havaalanı fiyatları. 3. kat burası. Aşağı iniyorsunuz. 2. kat. KFC tarzı böyle ucuz yollu yemek yiyebilirsiniz. 7-Eleven metrodan çıkarken sağ tarafta kalıyor bir tanesi. İkincisi ise 4. katın şu harfler var ya. Şu harfine gidiyorsunuz. Şu harfinin hop sonunda, yani şurada bir yerde. 2 tane var sanırım. İkisinin konumu da böyle. Onun dışında yemek içmek birazcık tuzlu burada. Ya gelin size Seven'ın yerini göstereyim. Q harfine geldik. Q harfinden hop. Yani aşağıdaki de bu büyüklüklerde. Fiyatlar birazcık değişik. Birebir değil ama çok da şey değil, abartı değil. Yani bir şey 30'sa burada 32-33. Bu kat inanılmaz soğuk oluyor. 4. kat. Arkadaşlar burada böyle uyumayın. Donuyorsunuz inanın. Yani bir alt kata inin ya da bir alt katlara inin. 3'e 2'ye artık her neyse. Hem daha sessiz. Buranın gürültüsü bitmiyor. Hem de sıcak oluyor. Yani bayağı havaalanı tura attırdım size. Yani şu şekilde tartı var. Bunları kullanabiliyorsunuz ama ücretsiz değil. Normalde bu da ücretsiz olur havaalanlarında. Burada yok. Eczanelerin olduğu ya da 7-Eleven gibi yerlerde de yok. Orada da böyle 1 bahta kullanıyoruz ya. Normalde şunlar 1 baht, burada 10 baht. Çok bir şey değil, böyle acil kullanmanız gerekirse kullanabilirsiniz. Ve şu kendinden check-in yapma kioskları var ya. Normalde onlarda mesela tartı kısmı olur. Bunlarda yok. Tayland böyle arkadaşlar. Sürekli tüketin diyor size. Her noktada, her şeyde tüketin. Yeter ki tüketin. Ne yapıyorsanız yapın. Para harcayın. Burada tek beleş şey tuvalet ve su. 4. katta yok ama 3'te, 2'de, işte 1'de, giriş katta falan böyle. Tuvaletlerin yanlarına bakın, sağlı sollu. Free sular var. Direkt ağızdan da içen var, bilmiyorum. Bakın size bahsettiğim su noktası şöyle çalışıyor. Buraya bırakıyorsunuz mataranızı ya da şöyle direkt ağzınızı dayayarak da içebiliyorsunuz. Yeter çok ağırlık yapmasın. Böyle alıp gidiyoruz. Çok kalabalık ya. Okay, no problem. No problem. Okay. Arkadaşlar biz yemek yemeye gidiyoruz. Kalabalıkmış. Too much people, Mina. Ya. Ay arkadaşlar, şimdi değişik bir şey oldu. Normal oturuyorduk. Bir tane kadınla tanıştım. Kadın da Dağıslıymış. Neredesin, nereden geldin bilmem ne. Bayağı böyle yarım saat falan sohbet ettik. Sonra neyse böyle oturmaya devam ediyoruz. Böyle ara ara ağlıyor falan, aşırı duygusal bir kadın. Sonra işte şeyden bahsetti. İşte Dağıs para birimi çok
kötü, işte fakir bir ülke, turist gelmiyor bilmem ne, zar tutup böyle konuşuyor. Neyse işte ben böyle bir kadınla tanıştım. Yani yaşlı bir kadın bu arada. Aç olduğundan falan bahsetti. Yemek yiyecek misin falan diye böyle sordu. Param yok falan dedi sonra. Ha dedim sorun yok, gel birlikte yiyebiliriz. Ve tatlı bir kadın. Son 500 bahtım falan kalmıştı. Onu da işte yemek yemeye harcayacağım. Ona da alışveriş yapacaktım. Yapmayı vereyim ya. Karnımızı doyuralım. Böyle. Şimdi birazdan menümüz gelecek. Birlikte yemek yiyeceğiz falan filan. Action'ımız bitmiyor ki. Biz yemeğe oturduk. Yemek yiyoruz. Hadi. Selam Lina. I need tomato. Tomato. Need potato. Manyak kız. Mina burada kalsın, ben de kombin yapayım. Bakın bunu bana Mina verdi. Görüşürüz arkadaşlar. Bir insanın daha yüzünü güldürdük. Benim yüzümü güldürmüyorlar ama ben insanları güldürmeye çalışıyorum. Bak 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 nasıl açıyor yolu bana. Helal kız sana. Geldim aşko, dur. Kız koşturma. Mina slow slow. Slow slow. Tamam. Yani insanları mutlu etmek bu kadar basit. Şimdi asıl konumuza gelelim. Benim burada ne işim var? Bununla ilgili sizi bir güncelleyeyim. Az sonra. Mina'yı oturtturdum. Karnını doyurdum. İyi durumda, merak etmeyin. Ben nereye gidiyorum? Daha doğrusu nereye gitmek istiyordum. Ben Kore'ye gitmek istiyordum. Aylar öncesinden biletimi aldım. Uygun diyebileceğimiz bir fiyata. Tayland'dan sonra artık Kore'ye geçecektim. Çünkü artık Güney Asya benim için okey. Gezmek istediğim yerleri gezdim. Artık böyle uzak doğuya doğru çıkmak istiyorum. O yüzden Kore'ye gideyim dedim. Ve Kore benim son rotam olacaktı. Kore'den sonra da Türkiye'ye dönmeyi planlıyordum. Maddi sebeplerden dolayı. Ve hani 8 ay oldu. 2 gün önce Kore'ye olan uçuşuma geldim ben havaalanına, buraya Bangkok'a. Yani check-in sırasına girdim. Benden belli başlı evrakları istediler. İşte bilirsiniz KETA'dır, işte varış belgesidir vesaire falan. Bunlar okey. Bunları çıkarttım, gösterdim. KETA'm bu, varış kartım bu tarzında bütün belgelerimi gösterdi. İşte belgeden sonra havayolu şirketi işte dönüş bileti sordu, klasik bilirsiniz. Ya bu dönüş bileti mevzusu yerden yere değişiyor. Yani havayolu şirketinin prosedürlerine göre hani %90 falan istiyorlar çoğunlukla ama istemeyebilir. Çok nadir de olsa istemedikleri zamanlarda denk geliyoruz. Dönüş bileti sordular. Bu arada dönüş biletini ben malum sitelerden hani rezervasyon gösteriyoruz ya işte belli ücretlere böyle 15-20 dolara. Ondan almıştım. Dönüş biletimi gösterdim bu şekilde. Böyle ağır işliyor işte anladınız mı? Böyle uzun uzun işte bilete bakıyor, KETA belgesine bakıyor, kimliğimi doğruluyor falan böyle, pasaportuma bakıyor bilmem ne. Ağır işliyor böyle. Sonra işte böyle bir yerleri aradı. Bir yerlerle görüştü falan böyle. Aradı, kapattı. Sonra bir daha aradı, bir daha kapattı. Ama bir şeyler olduğunu hissettim ben. Tamam dedim herhalde anlayacaklar bunun fake bir rezervasyon olduğunu. Sanırım anlamış olabilirler ki benden uçuş numarası sordular. Uçuş numarası da gerçek bir rezervasyon yaparsanız alabilirsiniz. Yani bilette de sadece uçak bilgileri, koltuk numaram falan vesaire bir şeyler yazıyor. Uçuş numarası yazmıyor. Burada verdikleri bilgilerle uçak firmasının resmi sitesine girip oradan rezervasyonunuzu gösterebiliyorsunuz. Böyle hani çakma olacağı çok böyle anlaşılmayacak bir şey. Eskiden mesela kimse bilmiyordu. Sadece böyle gezginler arasında falan bilinen bir şeydi. Ama artık herkes bildiği için, internette de çok yayıldığı için artık bunu havayolu şirketleri biliyor ve rezervasyon numarası istiyor sizden. Yani benden istediler açıkçası. Yok dedi bu şekilde alamayız. Bize işte uçuş numarasını göstermeniz lazım. O yüzden oradan bir çakmışlar konuyu. Abi okey tamam. Gülşah dedim sakin ol. Yani hiçbir sıkıntı yok. Halledeceğiz, çözeceğiz.
Gittim bilet aldım. İade edebileceğim bir uçuş bileti aldım. Bunu gösterdim. Bu sefer nakit para istediler benden. Banka hesaplarından size gösterebilirim ne kadar param olup olmadığını. Yok dediler, yani cash para olması lazım yani. Kore yani birazcık sıkıntılı bir ülke. Bunları zorunlu tutuyor falan filan diyor. Dedim kartımla ilgili problemim var. Ben para çekemiyorum zaten. Hani bunu bütün videolarımda zaten söylüyorum. Yani ben cash nakit para çekemediğim için yani banka hesabımı gösterebilirim. Banka hesabında da yaklaşık 2500 dolara yakın para gösterdim. Ona rağmen kabul etmediler. Yani her şeyim okey bu arada. Otel rezervasyonumu gösterdim. Otelimi ayarladım. Bütün ödemelerimi yaptım. E-simime kadar aldım ve bunların hepsini gösterdim teker teker. Yani hiçbir şekilde ikna olmadılar. İlla da cash para dediler. Tatlı olmanız asla yaramıyor. Güler yüzlü olmanız burada asla işlemiyor. Yani ketumlar. Yani bu konuda yok. İlle de yoksa yok yani. Hani prosedür böyle, prosedür şöyle deyip asla kabul etmediler. Tüm böyle memurlar falan böyle kendi aralarında konuşmaya başladılar. İşte nereli olduğumu falan soruyorlar sanırım. Çok anlamıyorum dillerini. İşte Türkiye demeye başladılar. Böyle gülüşmeye falan başlıyorlar. Böyle bir şey yaşadım. Ben iyice ayar oldum. Yani bayağı sinir oldum falan. Exchange ofisleri var burada böyle bir oraya yönlendiriyorlar. Git parayı çek. Bu şekilde uçağa alabiliriz. Ama param olmadığı için değil, yani bankamla ilgili sorun yaşadığım için ben şu anda nakit çekemiyorum. Çekebilsem de çekeceğim maksimum limit zaten benim 1000 TL çekebiliyorum ya günlük. Yani böyle. Çekemedim nakit para. Bunlar bana saçma sapan sorular soruyor. İşte orada arkadaşım var mı diye sordular. Bu gerekli bir şey değil ki yani bu olması gereken bir şey değil yani arkadaşım mı olmak zorunda. Dil bilgimin de yani az olduğunu anlayınca işte bu dil bilgisiyle parasız nereye gittiğimi sordular. Abi hani dil dedim yani 8-9 aydır bu şekilde bütün Asya'yı geziyorum, Güney Asya'yı geziyorum. Sorun değil dilin olması ya da olmaması. Açtım pasaportum, kaşelerimi gösterdim. Bakın dedim yani girdiğim çıktığım ülkelere. Yani ben bunların hiçbirinde dil bilmiyordum yani İngilizce bilmiyordum ve gittiğim ülkede de zaten İngilizce bilmiyorlar arkadaşlar. Hiç kimse bilmiyor. Çat pat konuşuyor herkes yani ben de o şekilde yani. Herkesin böyle aptal, saçma salak bir İngilizcesi var. Kimse kimseyi anlamıyor hani. Dil bilmiyoruz diye kendinizi boşuna kötü hissetmeyin. Gerçekten yani kimse bilmiyor. Yani bilenler de bildiğini zannediyor. Herkes İngilizce konuştuğunu sanıyor. Gerçekten kimse konuşamıyor. Kimse anlamıyor net bir şekilde. Ya aslında böyle. Her neyse arkadaşlar böyle ben ikna edemedim adamları ve uçuşuma 2 saat falan kalmıştı. Bu şekilde yani hani 8 ay bu şekilde gezince gerçekten çok yoruluyorum ve artık okey dedim, aldım pasaportumu. Gittim oturdum ve hani Gülşah gerçekten yani okey miyiz yani bu sürece devam edecek misin? Yani oturdum, kulaklığımı taktım, sakin bir şekilde yola devam etmek istiyor musun, istemiyor musun falan filan böyle kendimle hesaplaşıyorum. Yaşayacağım sorunları düşündüm. Dedim okey ben gitmiyorum abi Kore'ye falan. Hatta normalde bir sorun yaşadığımda hemen başka bir Asya ülkesine yakın öyle yola devam edeyim. Hatta ben Tayland'da da devam edebilirdim. Tayland'da da kalabilirdim ama gerçekten ben artık çok yoruldum ve İstanbul'a dönmek istiyorum. O yüzden gerçekten ilk defa İstanbul'a gitmek istedim. Gidip dinlenmek istedim. Tamam dedim yani yeter bu kadar dert, sıkıntı, tasa. Çünkü yani zor işler gerçekten. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben İstanbul'a dönüyorum. Ne yapacağım, neler olacak hiçbir fikrim yok. Yani bir şekilde yola devam edeceğim ama artık dinlenme vakti. Yani gönül isterdi. Ben normalde bir seneyi tamamlayıp öyle İstanbul'a dönecektim. Olmadı yani birkaç ay süremiz var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kore biletim şeydi, kendime almış olduğum doğum günü hediyemdi. Doğum günümü orada kutlamak istiyordum. İşte kendime böyle hediyeler, böyle testler yapıyorum. Kendimi ödüllendirecektim ve bu ödülün sonunda da artık son noktayı koyacaktım. Ben bunu yapamadım. Başarısız mıyım? Bu konuda hayır yani bunu başaramadım demeyeyim ama artık olmayacağını anladım. Sıkıntı arkadaşlar Kore'de. Bu arada arkadaşlarımla konuşuyorum. Ekstra bir şey istiyorlar mı, zorluyorlar mı, soru soruyorlar mı falan filan diye. Kimisi soru sorduğunu almadığını söylüyor. Kimisi de abi hiçbir şey sormadılar bana. Rezervasyon bile sormadan geçtim diyor. Ya ben bu mantığı anlamıyorum. Prosedür dedin bir tanedir ve bu herkese uygulanır.
kime göre, neye göre olduğunu inanın bilmiyorum. Bu kadar masraf yapmışken ve gerçekten saçma bir sebepten ülkeye alınmamak bence Türkiye ile de alakalı bir durum değil ya da durumdur bilmiyorum ya. Bunun sebebi şey de olabilir mi acaba? Daha çok fazla böyle iş muhabbeti videoları dönüyor ya, şu kadar çalıştım, bu kadar çalıştım. Bir sürü videolar görmüşsünüzdür yani Kore'ye gidip çalışan. Ya acaba bundan dolayı mı yani bu işler böyle sıkı? Asla sebebini bilmiyorum. Tek bildiğim herkese aynı prosedür uygulanmıyor. Gerçekten uygulanmıyor. Ve ben havayolu şirketine sordum. Bana ya evrak verin ya da web sitenizden bana prosedürlerin olduğu bilgileri gösterin. Bana göstermediler. Diyeceksiniz ki hani tartışıp bir şekilde alsaydınız, birazcık daha oyalanırsanız uçak biletiniz yanında. Yani ben de saldım. Gerçekten uğraşacak psikolojide değildim artık. Bu arada bu para muhabbeti soruluyor. İşte şu ülkelerde şu kadar nakit bulundurmak zorunda, pasaport tarihinin şu tarihte şu kadar sürede olmak zorunda falan filan diye belli ülkelerin belli şartları var. Bunları böyle bu birazcık da havayolu şirketiyle de alakalı. Atıyorum Vietnam'da da sormuşlardı. Yeterli miktarda para var mı yanınızda falan diye. Evet dedim, var dedim. Kanıtlayabilir misin bana bunu dediler. Ama açtım banka hesaplarımı. Okey dediler, geçtim. Bir de insanlar genelde Vietnam'dan gidiyor. Vietnam'dan gidenlerin böyle bir sorun yaşadığını duymadım henüz. Yani varsa bilmiyorum, yorumlara yazın. Acaba Tayland'dan dolayı mı yani bunu bilmiyorum. Yorumlarda konuşalım. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl bir sorun yaşadıysanız siz de bunu yorumlara yazarsanız böyle bir bilgi alışverişi yapmış olacağız. Mina da beni arıyor, salak. Hadi. Bu kamerada. Buradayım. Evet, Mina'dan da ayrıldık. Bagajımızı da verdik. Gidiyoruz arkadaşlar. İstanbul'u beni bekle. Tayland'da seni yeneceğim. Tayland diye geldim. Tayland'ı yendim ama vallahi son dakika sıkıntısı yaşattı bana. Şimdi İstanbul. Hadi bakalım. Gerçekten. Hiç aklımda yoktu. Hiç. Şimdi pasaport kontrole gidiyorum arkadaşlar. Pasaport kontrolden de geçtik. Ne kadar muhteşem bir şey ya. Sıkıntısız geçmek, geçebiliyor olmak. Oh be! Gidiyorum sonunda. Bir şey diyeyim, bu kadar mutlu olacağım ben düşünmemiştim. Düne kadar sorsanız var ya, ben Türkiye'ye gitmek istemiyorum falan derdim. Ama şimdi koştur koştur. Canım ülkem. Hayat siz planlar yaparken size sunduklarıdır diye bir laf var ya. Ben kendime doğum günümde Kore planı yaparken hayat bana doğum günümü Hindistan'da kutlatacak. Kokarcalar. Gelmeni istemeyen Evet. tek kişi olarak yani. Şimdi Gülşah'la beraber mahalleye doğru geçiyoruz. Lan sakın kimseye söyleme geldiğini. Aman. Yapacağız. Aslan gel buraya. Sivas'a. Ne oldu? İstanbul'un videosunu çekeriz, sonra sana geliriz.